Botoks aslında botulinum toksin denilen bir toksinin, kaslara uygulanması sonucu kaslarda geçici olarak felç yapması işlemidir. Bu değişik amaçlarla botoks, tedavisi, botulinum toksin tedavisi uygulanabilmektedir. Bu bazı hastalıklarda da uygulanabilmektedir. Mesela kaslarda, bazı hastalıklarda mesela, serebral palsi dediğimiz hastalarda kaslarda kontraktür olmaktadır. Onlar için uygulanabilmektedir. Nöroloji doktorları, fizik tedavi doktorları bu amaçla uygulayabilmektedirler botoksu. Ama bunun dışında tabii, kaslara felç yapıp kasları geçici olarak, fonksiyonlarını, ortadan kaldırdığı için kırışıklıklar için de, uygulanan bir yöntemdir. Özellikle kırışıklıklar deyince yüzümüzde olan kırışıklıklar aklımıza gelmektedir. Yüzümüzde olan, dinamik, çizgilerin, dinamik kırışıklıkların ortadan kaldırılması için de botulinum toksini yıllardan beri kullanılmaktadır. En çok kırışıklığın olduğu bölge ise tabii ki herkesin bildiği gibi göz çevresi, kaş arası ve alın bölgesidir. Botoksun da en çok kullanıldığı kısımlar bu bölgelerdir. Toksin, bu bölgeye, küçük ince uçlu iğnelerle, sulandırılarak, enjekte edilmektedir. Tabii bu enjeksiyon sırasında göze yakın kısımlar olduğu için, oldukça dikkatli yapılması gerekmektedir. Şayet göze yakın kısım çok yakın yapıldığı takdirde, gözle ilgili komplikasyonlar, sıkıntılar çıkabilir. Bunların başında göz adalelerini, gözü hareket ettiren adalelere, eğer toksin, yayılırsa bu durumda hastalarda çift görmeler ya da, anormal, başka kaslarda olan, felçler olabilir. Mesela hastanın göz kapağı düşebilir. O açıdan yapılırken bunun, botoksun uygulanımının, özellikle bu işi bilinçli uzman kişiler tarafından yapılması, noktaların, çok iyi belirlenmesi ve ilacın yapılırken gözden uzak, bir şekilde uygulanması önemlidir. Yine alın bölgesindeki kırışıklıklar ve kaş bölgesindeki kırışıklıklara da uygulanabilir. Daha çok yüzün üst kısmında, botulinum toksininin başarısı oldukça, yüksektir. Botulinum toksininin etkisi kişiden kişiye değişebilmektedir ama ortalama olarak etkisi 3-6 ay civarında sürmektedir. Eğer çizgiler çok yoğun, dinamik çizgiler, fazlaysa hastada, kasların gücü fazlaysa etkinliği daha düşük olmaktadır. Ama, daha, zayıf çizgileri olan, kasların gücü zayıf olan hastalarda bir de ilacın, vücuttaki biyoemilimiyle ilgili olarak etkinliği bazı kişilerde daha uzun olabilmektedir. Ortalama 3-6 ay içerisinde etkinliği ortadan kalkmaktadır. Ortadan kalkma süresi 3. ayda genel olarak yavaş yavaş başlamakta, 6. ayda sona ermektedir ve, botulinum toksin uygulaması tekrar gerektiren bir işlemdir. Yani bir kere uygulanınca, tekrar tekrar hastanın uygulanması gerekmektedir. Uygulama işlemi botulinum toksinin uygulanması, tekrar tekrar uygulanması hastanın dinamik çizgilerinin derinliğini zaman içerisinde azaltmakta, çizgilerin oturmasına engel olmaktadır. Bu açıdan, botulinum toksin uygulanması yani botoks uygulanmasının, aslında zaman içerisinde çizgilerin derinliğini azaltan, kırışıklıkları azaltan bir tedavi yöntemi olarak görmek, doğru olacaktır.
Botoks aslında botulinum toksin denilen bir toksinin kaslara uygulanması sonucu kaslarda geçici olarak felç yapması işlemidir. Bu değişik amaçlarla botoks tedavisi, botulinum toksin tedavisi uygulanabilmektedir. Bu bazı hastalıklarda da uygulanabilmektedir. Mesela kaslarda, bazı hastalıklarda mesela serebral palsi dediğimiz hastalarda kaslarda kontraktür olmaktadır. Onlar için uygulanabilmektedir. Nöroloji doktorları, fizik tedavi doktorları bu amaçla uygulayabilmektedirler botoksu. Ama bunun dışında tabii kaslara felç yapıp kasları geçici olarak fonksiyonlarını ortadan kaldırdığı için kırışıklıklar için de uygulanan bir yöntemdir. Özellikle kırışıklıklar deyince yüzümüzde olan kırışıklıklar aklımıza gelmektedir. Yüzümüzde olan dinamik çizgilerin, dinamik kırışıklıkların ortadan kaldırılması için de botulinum toksini yıllardan beri kullanılmaktadır. En çok kırışıklığın olduğu bölge ise tabii ki herkesin bildiği gibi göz çevresi, kaş arası ve alın bölgesidir. Botoksun da en çok kullanıldığı kısımlar bu bölgelerdir. Toksin bu bölgeye küçük ince uçlu iğnelerle sulandırılarak enjekte edilmektedir. Tabii bu enjeksiyon sırasında göze yakın kısımlar olduğu için oldukça dikkatli yapılması gerekmektedir. Şayet göze yakın kısım çok yakın yapıldığı takdirde gözle ilgili komplikasyonlar, sıkıntılar çıkabilir. Bunların başında göz adalelerini, gözü hareket ettiren adaleleri eğer toksin yayılırsa bu durumda hastalarda çift görmeler ya da anormal başka kaslarda olan felçler olabilir. Mesela hastanın göz kapağı düşebilir. O açıdan yapılırken bunun botoksun uygulanımının özellikle bu işi bilinçli uzman kişiler tarafından yapılması, noktaların çok iyi belirlenmesi ve ilacın yapılırken gözden uzak bir şekilde uygulanması önemlidir. Yine alın bölgesindeki kırışıklıklar ve kaş bölgesindeki kırışıklıklara da uygulanabilir. Daha çok yüzün üst kısmında botulinum toksininin başarısı oldukça yüksektir. Botulinum toksininin etkisi kişiden kişiye değişebilmektedir ama ortalama olarak etkisi 3-6 ay civarında sürmektedir. Eğer çizgiler çok yoğun, dinamik çizgiler fazlaysa hastada, kasların gücü fazlaysa etkinliği daha düşük olmaktadır. Ama daha zayıf çizgileri olan, kasların gücü zayıf olan hastalarda bir de ilacın vücuttaki biyoemilimiyle ilgili olarak etkinliği bazı kişilerde daha uzun olabilmektedir. Ortalama 3-6 ay içerisinde etkinliği ortadan kalkmaktadır. Ortadan kalkma süresi 3. ayda genel olarak yavaş yavaş başlamakta, 6. ayda sona ermektedir. Ve botulinum toksin uygulaması tekrar gerektiren bir işlemdir. Yani bir kere uygulanınca tekrar hastanın uygulanması gerekmektedir. Uygulama işlemi botulinum toksinin uygulanması, tekrar uygulanması hastanın dinamik çizgilerinin derinliğini zaman içerisinde azaltmakta, çizgilerin oturmasına engel olmaktadır. Bu açıdan botulinum toksin uygulanması yani botoks uygulanmasının aslında zaman içerisinde çizgilerin derinliğini azaltan, kırışıklıkları azaltan bir tedavi yöntemi olarak görmek doğru olacaktır.